Kanalımıza hoş geldiniz. Ruhun derinliklerine yaptığımız bu yolculukta bize katılın. Çünkü bu yol hepimizin yolu. Bu bölümde Heather Vandermeyden'in ölüme yakın deneyimiyle birlikteyiz. Heather, hastanede bulunduğu 3 aylık süre boyunca 20'den fazla ölüme yakın deneyim ve beden dışı deneyim yaşadı. Bu deneyimlerinde hastalara yardım eden melekleri gördü, akaşik kayıtların tutulduğu yere, sularla şifalandığı bir alana ve cennet olarak adlandırdığı yerin girişine kadar seyahat etti. Ayrıca ölmüş akrabalarıyla iletişim kurdu ve en ilginç olanlarından biri ise yıllar sonra sahip olacağı çocuklarını gördü. Heather'ın deneyimi şöyle başlıyor. 1,5 yıldır mücadele ettiği ülserli kolit olarak adlandırılan bir otoimmün hastalığı nedeniyle sürekli hastanelerde olan Heather, 20 Aralık'ta hastaneye yattığında 24 saati kaldığı söylendi. Kalın bağırsağı delinecek kadar ülserleşmişti ve hemen çıkarılması gerekiyordu. O sırada 20 yaşındaydı. Ameliyata girdi, ameliyat sonrası iyileşiyor gibi görünüyordu. Yılbaşı gecesi hemşire kontrole geldiğinde önce hemşirenin yatağını yükselttiğini zannetti. Ancak sonra kendisinin yatağın üzerinde yükseldiğini fark etti ve ne olduğunu anlayamadı. Olayın garipliği nedeniyle hiçbir şey söylemedi. 3 Ocak'ta ince bağırsak eviserasyonu oluştu, tekrar ameliyata alındı ve durumu düzeltildi. Ancak bir hafta sonra yine aynı şeyi yaşadı ve bu defa kısa bir süre içinde durumu kritik hale geldi. Akciğerleri sıvıyla dolmuştu ve oksijen alamıyordu. Entübe edildi. Yoğun bakıma götürülürken ikinci kez bedenini terk etti. Yatağını hemşireleri görüyordu. Yatakta nefes almakta güçlük çeken genç kızın kendisi olduğunu anlayamadı ve ona karşı bir bağ hissetmedi. Onun durumuna üzüldü ve bir süre onu seyretti, ancak belki 5 dakika sonra gördüğünün kendisi olduğunu anladı. Bedeninin ne kadar korktuğunu hissedebiliyordu, ancak o bedeni kendisi olarak hissetmiyordu. Kendisi çok huzurlu ve sevgi dolu bir ortamdaydı. Daha sonra yine hastane yatağında uyandı. Heather bu deneyimle ilgili başka bir şey hatırlamıyor. Ancak doktoruna yaşadıklarını anlattı. Sonraki 3 hafta boyunca iyileşme görülmedi. Hatta durumu çok daha kritik bir hale geldi. Bedeninde olmak istemiyordu. Bu süre boyunca Heather yaklaşık 20 kez bedenini terk etti. Bu çıkışlarından bir tanesinde yanında bir adam vardı. Sanki 1800'lerdeki bir tiyatro sahnesinden fırlamış gibiydi. Takım elbise ve silindir şapka giymişti ve sevgi dolu güzel kahverengi gözleri vardı. Kendisini tanımıyordu, ancak bulunduğu karanlık tünelde onunla birlikteydi. Çok yüksek bir hızla gidiyorlardı ve korkmaya başlamıştı. Bir anda adamı göremedi, panikledi ve kendisini bedeninde buldu. 3 gün boyunca birkaç kez bu deneyimi yaşadı ve her seferinde korkuya kapıldığında bedenine geri döndü. Uyumaktan, gözlerini kapatmaktan korkmaya başlamıştı. Bu arada ateşi çıktı. Yatağını buzla kapladılar. O sırada yine bedenini terk etti. Bu defa kendisini eski görünümlü, sütunları olan bir bina önünde buldu. Bu bina ona Kral Süleyman'ın tapınağını hatırlatmıştı. Kum taşından yapılmış güzel bir binaydı. Toprak yollar ve bej renkli cübbeler ile deri sandaletler giyen insanlar vardı. Bu sırada sağ omzunun arkasında birinin varlığını hissetti. Binanın içinde olmayı isterken kendisini ön girişte buldu. İçeride insanlar oturmuş, kitap okuyor, sohbet ediyorlardı. Odanın tavanı yoktu ve sonsuza kadar devam eden kitaplarla doluydu. Rehberi onun kitapları okumasına izin verdi. Ancak burada okuduklarını hatırlamayacağı söylendi. Bir süre sonra
İçinde su havuzları, göletler ve akarsular olan başka bir alana geçtiler. Heather buraya antik şifalı sular adını veriyor. Büyük kemerli pencerelerden içeriye ışık giriyordu. Önünde bir havuz vardı ve o suya girmek istedi. Gidip suya oturdu. Su sadece sevgi ve enerji doluydu. Ona bedenini şifalandırmak için buraya getirildiği söylendi ve zaten kendisi de bunu hissedebiliyordu. Bir süre orada kaldı ve etrafı izledi. Bu ona verilmiş bir armağan gibiydi. Sonraki birkaç gün boyunca bedenini terk ederek oraya gitti. Bu sırada birçok kez ameliyat edildi. Büyük enfeksiyonlar geçirdi. Çok fazla acı çekiyordu. Oysa bedeni dışındayken sadece sevgi ve huzur vardı. Geri dönmek istemiyor, ölmeme izin verseler de sonsuza dek burada kalsam diye düşünüyordu. Bu sırada doktorlar ailesine büyük ihtimalle onu kurtaramayacaklarını ve cenaze hazırlıklarına başlanmasının uygun olacağını söylüyorlardı. Pıhtı atmaması için onu yürütmeye çalışıyorlardı. Bu defa yürümeye hazırlanırken bedenini terk etti ve annesini, hemşireyi izlemeye başladı. Onu geri döndürmeye çalışıyorlardı. Travma ünitesinde kritik durumdaki hastaları ziyaret eden 2 meleği gördü. Melekler sevgi veriyorlar ve Tanrı ile birlikte çalışıyorlardı. Eğer hasta ölecekse yüzlerini gösteriyorlardı ve sonra o hastayı eve, öte aleme götürüyorlardı. Eğer hasta yaşayacaksa iyileşme sürecinde ona yardımcı oluyorlardı. Sonra kendisini cennetin girişinde buldu. Hiçbir kapı yoktu. Sarılar, beyazlar ve altın renkleriyle dolu, sessiz ve huzurlu bir yerdeydi. Bir noktayı geçebilirse öleceğini ve artık bedenine geri dönmek zorunda kalmayacağını hissetti ve bunu istiyordu. Girişin her iki tarafında binlerce ruh gördü. Onların kendi neslinin en başından bugüne kadar dünyada yaşamış akrabaları olduğunu biliyordu. Bu ruhlar onu dünyaya gelmeden önceki zamanlardan tanıyorlardı ve hepsi onu karşılamaya gelmişlerdi. Yüzlerini seçemiyordu. Hepsi cübbeliydi. Geçmek istediğini söyledi ancak rehberi "Senin zamanın değil, geri dönmen gerekiyor," dedi. Döndüğünde orada kalmak için sahip olduğu tek şansı kaybetmiş gibi hissetti. Bundan sonra da zaman zaman bedenini terk etti. Acının çok yoğun, dayanılmaz olduğu zamanlarda kısa süreler için bedenini terk edebiliyordu. Bu sanki o günü atlatmasına yardımcı olmak için verilmiş küçük bir hediyeydi. Bir süre sonra odasında 2 küçük çocuk görmeye başladı. Oğlan yaklaşık 10 yaşında ve kız da 6 yaşında gibi görünüyordu. Hiç konuşmadan odada oturuyor ve onu izliyorlardı. Kendisine karşı çok koruyucu olduklarını hissediyordu. Oğlanın çok kıvırcık sarı saçları ve ela gözleri, kızın ise düz sarı saçları ve ela gözleri vardı. Bu durum yaklaşık 1 hafta kadar sürdü. Hastanede 3 ay kaldı. Bu süre içinde bedeninden çıkmaya devam etti ancak geri dönmek zorlayıcıydı. Çünkü kendisi bedeninden daha büyüktü ve bedene sıkışarak giriyordu. Bu nedenle bedene her girişi ani bir şok duygusu hissettiriyordu. Bir gün vefat eden teyzesini gördü. Teyzesi onu eşinin yaşamaya devam ettiği evine götürdü ve bir sahne gösterdi. Bu sahnede teyzesinin eşi koridorda düşüyor, ayağa kalkamıyor ve bu düşme nedeniyle aldığı yaralar yüzünden ölüyordu. Kendisine geldiğinde akrabalarına gidip onu kontrol etmelerini söyledi. Ancak eve gittiklerinde teyzesinin eşini iyi durumda buldular. Herhangi bir sorun yoktu. Heather rahatlamıştı ancak kafası da karışmıştı. Bunun neden ona gösterildiğini anlayamadı. Bu olaydan 15 yıl sonra
teyzesinin eşi aynı bu sahnedeki gibi koridorda düşerek vefat etti. Heather orada zamanın buradakinden çok farklı olduğunu ve dua ederek olmasını istediğimiz şeyler hemen gerçekleşmediğinde bunu hatırlamamız gerektiğini söylüyor. Yavaş yavaş iyileşiyordu ve beden dışı deneyimleri azalmaya başladı. Ona görünen ölmüş babaannesi iyi olacağını, her şeyin yoluna gireceğini, sadece yemek yemesi gerektiğini söyledi. Bu noktada karaciğer nakli düşünülüyordu. Heather, doktorlara buna gerek olmadığını, iyi olacağını söyledi ve babaannesinin dediğini yaptı. 3 aydan sonra evine gidebildi. Tamamen iyileşmesi 1,5 yılı buldu. Ve bu süre içinde yine birkaç ameliyat olması gerekmişti. Son ameliyatı öncesinde ailesi kilise grubundan dua istedi. Onlar eve gelip dualarını yaparken Heather bedenini terk etti. 1,5 yıl sonra ilk kez bedenini terk etmişti ve yine o müthiş sevgi ve huzuru hissetti. Bu, bedenini terk edebileceğin son sefer olacak ve iyileşeceksin dediler ve yavaşça bedenine geri döndü. Son bir hediye gibiydi. Dua eden insanlar gittikten sonra hastaneye gitmek için hazırlanmak üzere ayağa kalktı ve kendisini çok sağlıklı hissetti. Günlerdir devam eden ateş yok olmuştu. Doktoru arayarak ameliyatı olmayacağını, beklemek istediğini söyledi. Ve o noktadan sonra tamamen iyileşti. Daha fazla ameliyata ihtiyacı olmadı, hiçbir komplikasyonu olmadı ve hayatına yeniden başlayabildi. İyileştikten sonra koruyucu aile olarak kaydını yaptırdı. Geçirdiği ameliyatlar nedeniyle çocuk sahibi olamayacağı söylenmişti. Bir gün telefon geldi ve yeni yürümeye başlayan bir bebeği almak için kuruma gitti. Bebeği alıp eve getirdi. Üstünü çıkardığında şok oldu. Çünkü hastanede onu ziyarete gelen erkek çocuğa çok benziyordu. Kendisinin hastaneye yatırılmasından 1 yıl sonra doğmuştu. Büyüdükçe bebeğin kesinlikle hastanede gördüğü çocuk olduğuna ikna oldu. Onu evlat edindi. Ama kızın kim olduğunu hala merak ediyordu. Birkaç yıl sonra yaklaşık 4 aylık bir bebeği alması için telefon geldi. Hastanedeki odasında onu ziyaret eden kız çocuğuna benzemiyordu. Turuncu saçları ve gri gözleri vardı. Ancak bebek yaklaşık 5 aylık olduğunda saçları sarıya, gözleri ise Ela'ya döndü. 6 yaşlarına geldiğinde ona baktı, oyuncaklarıyla oynuyordu ve artık hastanede gördüğü küçük kızdı. Heather, ölüme yakın deneyiminde evlat edineceği çocuklarını onlar daha dünyaya gelmeden önce görmüştü. Heather şunları söylüyor: "Bence doktorlarım kesinlikle öte alemden yönlendiriliyordu. Elleri ameliyatlar sırasında tutuluyordu. Oldukça kritik ameliyatlar vardı. Toplamda yaklaşık 13 ameliyat geçirdim ve burada olmamalıydım. Hayatta kalma şansım %4'tü. Geri döndüğümden beri kolay bir hayatım olmadı. Ve bence bu deneyimi yaşamasaydım hayatım bu kadar zor olduğu için çok fazla öfke duyardım. Ancak bu bedeni terk ettiğimde neye geri döneceğimi bilmek bana her günü takdir etme gücü veriyor. Kötü olduğum zamanlarda şunu düşündüm: kontrol sende değil, Tanrı'da. Hayatta kalırsan iyi olacaksın. Eğer ölürsen yine iyi olacaksın ve ailen de iyi olacak. Onları diğer taraftan izleyip koruyabilirsin ve geri dönmelerini bekleyebilirsin. Kendimi diğer tarafa en yakın hissettiğim zaman suyun içindeyken oluyor, suyun kendine özgü bir sevgi enerjisi var ve her girdiğimde beni iyileştiriyor. Bunu hissediyorum. Bu dünyadaki planımızı tamamladığımızda bizi bekleyen güzel bir varoluşumuz var ve bunu dört gözle bekliyorum. Diğer tarafta çok tanınıyoruz ve seviliyoruz. Dualarımız duyuluyor ve buradan ayrıldığımızda ne olacağından korkmamıza gerek yok.
Ölüm sadece diğer tarafta bizi bekleyen sevdiklerimizle yaşayacağımız mutlu bir yeniden birleşme. Koruyucu aile olarak toplam 25 çocuğa baktım. Bana gelmeselerdi nereye gideceklerini kim bilebilir? Evlat edindiğim 2 çocuğumu büyüttüm. Şimdi oğlum 24, kızım 20 yaşında ve bu geri gönderilmemin nedenlerinden biriydi. Gerçekten yapacak işlerim vardı. Hayatımızda planladığımız birçok şeyin, zor şeylerin bile ruhlarımızın büyümesine yardımcı olduğunu düşünüyorum. Bir nevi seviye atlıyoruz ya da daha yüksek bir varoluş seviyesine ulaşıyoruz ve zor olsa da hatalarımızdan ders alıyoruz ve büyüyoruz. İyi ve kötü bize yardım etmek için buradadır. Yukarıdaki herkes bu dünyada bize yardım etmek için çalışıyor, burada bir okuldayız ve öğreniyoruz. Öğrendiğimiz bilgileri yanımızda götürüyoruz. Benim düşüncem şu ki çok seviliyoruz. Unutmayın, en kötü gününüzde bile çok seviliyorsunuz ve diğer taraf bize sandığımızdan daha yakın.